Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı evet şu anda 100 binler oldu. Daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Cumhurbaşkanı'nın kapıları daha fazla tutamayacağız ve buna engel olamayacağız açıklaması birçok insanda Avrupa'nın da kapıları açacağı gibi bir algı yaratmıştı. Bunu da aslında biz alana gittiğimizde oraya giden mültecilerle sohbetimiz sırasında çok daha net gördük. Dolayısıyla mülteciler için yeniden bir yaşam umudu, yeni bir hayat kurma umudu, belki daha iyi bir hayat kurma umuduyla yeni bir yol hikayesi başladı. Edirne'ye gelen mültecilerin tek umudu bir şekilde Yunanistan onlara kapılarını açabilir. Hatta onlar orada kalma sürelerini uzatırlarsa bu konuda bir baskı unsuru oluşturabileceklerini de düşünüyorlardı. Ve konuştuğumuz hiçbir mültecinin niyeti de Yunanistan'da da kalmak değildi. Oradan aslında diğer Avrupa ülkelerine geçiş yapma gibi niyetleri vardı. Düzensiz göç her şeyden önce insan yaşamının tehlikeye atıldığı ve kimsenin tercihen yapmadığı, bulunduğu yerde resmi statüden, güvenlikten, insan onuruna yakışır yaşam sürme imkanından mahrum kaldığı için başvurduğu son çare. Burada statü sahibi olmamalarına rağmen kurdukları bir hayat vardı. Bunu hatırlamak da önemli. Şehirlerde düşük ücretli de olsa, merdiven altı atölyelerde de olsa, güvencesiz de olsa bir takım işlerde çalışıyorlardı. Derme çatma evleri vardı, eşyaları vardı ve bu eşyalarını konuya komşuya dağıtarak, bit pazarında satarak çok ucuz paralara apar topar sınıra hareket ettiklerini gördük. Ve bu fevkalade bir acil durumdu. Bir diğer nokta şu, mesela özellikle son Pazarkule olayları. Yani ne oldu? İşte Avrupa Birliği ile üzerinde hem siyasi hem ekonomik basınç oluşturmak için açıyoruz kapıları. Hadi ne haliniz varsa görün dedi AKP hükümeti ve kapılar
göğe açılacaktı. Suriyeliler bunu yutmadılar. Çünkü onlar 2015'te tecrübelilerdi. Gittiler, o kapıların açılmayacağını gördüler. Pişmanlıkla geri döndüler. Yani bu sefer bu zokayı daha çok şeyler yedi. Yani Afganistan, Pakistan ya da diğer bölgelerden gelen göçmenler evlerini sattılar. Her şeylerinden vazgeçtiler. Çırılçıplak oraya gittiler ve göçmen tacirlerine kameraların gözü önünde paralar verdiler. Ve o sınır tampon bölgede günlerce Yunanistan tarafından ateş açıldı. Gaz bombaları atıldı ve insanlar, yani çocuklar büyük acılar çektiler orada ve geçemediler. Böyle bir kitlesel hareket geçtikten sonra o insanların o sınır bölgesinde ne yapacağını, ne gibi yöntemlerle ya sınırı geçmeye çalışacaklarını ya da bir beklemeye geçeceklerini kontrol altına alamıyorsunuz zaten. Ve çok hızlı bir şekilde derme çatma çadırların kurulduğunu, dallardan, muşambalardan gibi ve durumun gitgide gayri resmi bir kamp durumuna dönüştüğünü gördük adeta. Ve her geçen gün aslında oradaki insan popülasyonu artmaya başladı. Bizler alanı akşam terk ederken boş olan bir alan, ertesi gün geldiğimizde çadırlarla ya da insanlarla dolmuş oluyordu. Çadır dediğim şey birçok kişi için aslında üzerindeki montunu 2 tane tahta parçasına geçirerek işte soğuktan korunmaya çalıştığı bir alan. Yaş grubu olarak da aslında oldukça genç bir grup vardı. Yani ortalama yaş 22 ve erkek ağırlıklı bir grup olduğunu söyleyebilirim. Ama bu riski göze alabilecek hem yaşa, hem güce, hem de belki serbestliğe sahip olan bir gruptu. Abi benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçıyım. Cezasını da yattım. 6 sene cezasını yattım. Yani bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz buradan. Reis de izin verdi. Biz de para yolumuza çıktık yani doğrusunu istersen. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani Yunanistan'la savaştayız adeta. Canlı yayında göçmen tacirleriyle konuşuyor. Göçmen tacirleriyle röportaj yapıyor. Bu suç. İnsanların botlara bindirilip Ege'ye açılması suç. Belki biraz sonra ölecekler. Bir bota hem Yunan sahil güvenliği hem Türkiye sahil güvenliği tarafından biri korumak, biri işte geri itmek, pushback yapmak üzere sıkıştırıyor. Bu onların belki ölmesine neden olacak ama bunu büyük bir hezeyan içerisinde seyircilerine servis ediyor, çekiyor. Yani burada en temel gazetecilik ilkelerini bırakalım. Yani en temel insani vicdani duygularını kaybetmiş bir medya sektörüyle, bir medya endüstrisiyle maalesef karşı karşıyayız. Sınırın diğer tarafında çok sıkı önlemlerin alınmasıyla bu insanların sınır geçme ümidini yitirdiğine şahit olduk ve yavaş yavaş ya geldikleri illere ya farklı illere geri dönüşler başladı. Dolayısıyla biraz tablo şuydu aslında. Gitseler gidecek yerleri yok, dönseler dönecek yerleri yok. Çünkü zaten mevcuttaki her şeylerini bırakıp oraya geldikleri için. Dolayısıyla bir grup aslında destek istemeye başlamış. Yani biz dönmek istiyoruz fakat nereye döneceğiz? Yani elimizde avucumuzda hiçbir para kalmadı. O dönmek isteyen daha sınırlı sayıdaki mülteciye ulaşım desteği vererek, gitmek istediği ile gitmesini sağlayarak, bu bazen doğrudan biletini alarak oldu, bazen firmaya ayarlayarak oldu. Bu şekilde destek ulaştırmayı başardı. Fakat bir süre sonra fark ettik ki biz aslında orada kalarak oradaki belirsizliğin devamına bir katkımız var. Bizim çıkışımızdan birkaç gün sonra da siz de biliyorsunuz Türkiye'deki ilk vaka açıklandı. Ve orada bulunan kamu yetkilileri ve orada bulunan diğer sivil toplum örgütündeki arkadaşlarımızdan alanın boşaltılma kararının alındığını öğrendik. Kişiler yakın illerdeki
çeşitli il özel idare ya da kamu kurumlarına ait yurt ve benzeri kurumlara yerleştirildikleri haberi geldi. Yine bir grup mülteci yine ücretsiz sağlanan otobüsler ya da oradan verilen destekle aslında farklı illere doğru yola çıkmışlardı. Birçok insanın çeşitli illerde, öğrenci yurtlarında 2 hafta süreyle karantinaya alındığı haberini aldık. Biliyorduk ki karantina süresi sona erdiğinde insanlar resmi statü sahibi olmasalar da kendilerini yine en güvende hissettikleri yer, dönmek istedikleri yerler, geldikleri illerde, sığındıkları illerde onurlu, güvenli yaşamlar sürmelerini sağlayabilirsek ortada bir problem kalmaz. Vicdanımızda böyle bir yara açılmasına gerek kalmayacak. Dolayısıyla düzensiz göçle mücadele etmek istiyorsak herkesin, dünya üzerinde herkesin onurlu bir yaşama, güvenli bir yaşama kavuşması için çalışmalıyız. Toplumun tamamı olarak. Pandemi öncesinde de hali hazırda afetten etkilenen bir topluluk olarak zaten çok iyi yaşam koşullarına sahip olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki pandemi hepimiz gibi onları da belirsiz bir sürecin içerisine soktu. Yani pandeminin özellikle ilk 1,5 ayı izolasyon dönemi içerisinde geçti. Yani evde kal çağrılarının yapıldığı bir dönemdi. Evde kalınca kayıtlı olmayan insanların ne işsizlik ödeneği var, ne sosyal hakkı var, ne bir akar geliri var. Dolayısıyla işsizlik beraberinde parasızlığı getirdi. Akrabalarından borç almışlar, memleketlerinden borç almışlar. Yani kuyumcular yoluyla para transfer ediyorlar zaten. Bu dönemi böyle atlatmaya çalıştılar. Dolayısıyla çok ağır geçirdiler. Yusuf Salih ben. Burada ailemle yaşıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Yıllardır kendi mesleğimi icra ettim. Fakat bu pandemi nedeniyle şu an işlerin durma noktasına geldi. O yüzden çalışma hayatım sona erdi. Abdülkadir ben. Abdülkadir Muharrik. 22 yaşındayım. İstanbul'a 7 seneden beri geldik savaştan dolayı. İlk 4 sene tekstilde çalıştım ötücü olarak. Tabii ortacıdan çıktık. Bellboy oldum bir otellerden biri. Çok şeyler değişti. Ben 6 aydan beri hiç çalışmadım. Tabii insan çalışmayınca hayatı değiştiriyor. Türkiye bu konuda biraz bence iyi bir süreç yürütmedi. Yani bunun sonuçlarını gördük çünkü Türkiye halkının da bence yardıma ihtiyacı varken bize nasıl yardım edebilirdi? Geçime koruma statüsü altında olduğumuz için hani çok haklara sahip değiliz. Çok zorluklar yaşadığımız için çalıştığımız zaman evet para elde ediyoruz ve yaşamımızı sürüyoruz. Ama çalışmadığımız takdirde para elde etmek, yani gelir elde etmek çok zor. Ama devletten dediğim gibi herhangi, yani kayıtlı olmadığımızdan belki olabilir bir destek alamıyoruz. Pandemiden önce ekonomik krizin sarsıcı etkileri vardı Türkiye'de. Dolayısıyla bu ekonomik kriz mültecileri de, mülteci işçileri, göçmen işçileri de çok etkiledi. Nasıl etkiledi? Yani patronlar Türkiye işçi sınıfı olduğu gibi, yani yerli işçilerde olduğu gibi onlardan da fedakarlık istediler. Yani daha çok çalışacaksınız, daha fazla mesai yapacaksınız, mecburen daha az para alacaksınız diye. Bir de kayıt dışı sektördeler daha çok. Yani çok yoğun bir görünmeyen emek söz konusu. Porsiyon küçüldü onlarda. Yani işte ekmek sayısı, yumurta sayısı, her şey düştü beslenme açısından. Özellikle Suriyeliler, yani çocuklarıyla kalanlar için tabii ailelerin de açlıkla karşı karşıya kaldığı bir süreç oldu. Bu mesela özellikle sokağa çıkma yasakları döneminde onlar için daha riskli bir duruma geldi. Yani çalışmasa
açlıktan ölecek. Çalışsa koronadan ölecek yani. Böyle bir denklem içinde verdi. Ama en büyük sıkıntı, yani genel itibariyle toparlarsam, birincisi belirsizlik ve süreç nasıl devam edecek? İkincisi sağlıkla ilgili onlar o hizmetlere erişebilecekler mi ve mevcuttaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekler mi? Bir üçüncüsü de ekonomik kriz ve bununla nasıl baş edecekler? Ekonomik kayıplar ve benzeri gibi hayatı idame ettirme ile ilgili çok daha büyük kaygıların yanı sıra hani hijyen, gıda kolisi orada çok daha ikinci derecede kaldı. Çünkü birçok insan bu sürede işlerini kaybettiler. O onları çok daha fazla etkiledi diye düşünüyorum. انه قال المعلم قال لجوزي انه اذا انت بتشتغل هون رح نعطيك كذا انه جوزي كلهم عملوا اذن عمل سيجورتا جوزي قال للمعلم اعملوا لي الي كمان يعني لازم الدوله بدها يعني هن كمان قالوا انه تمام بنعمل لك اياها جوزي صور الصور واخذ الاوراق المناسبه يعني شو طلبوه اعطى للمعلم بعدين ما عملوا له شهر شهرين ثلاثه جوزي يسال شو صار بالاذن عمل تبعي بعدين قال والله بدنا نعمل لك اياها بس رح نكتب فيها كل شهر 5 ايام عم تداومون بالمدرسه هي بالشغل يعني. انا منى محمد من مدينه ادلب متزوجه وعندي 3 اطفال جيت لهون على تركيا بال 2016 حاليا بشتغل كوافير تعلمت هون بتركيا يعني. طبعا الكل قاعد بالبيت يعني الأطفال بالبيت وأنا وزوجي كمان كنا بالبيت تقريبا لمدة 3 شهور كان في صعوبة.